Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Akvaryum hobisine merak salan herkes hayallerindeki akvaryumu kurmak ve sonrasında karşısına geçip izlemek ister. Ancak özellikle yeni kurulumlardan bir süre sonra akvaryumun bulanıklaşması maalesef pek çok hobiciyi daha yolun en başındayken bu hobiden soğutur. Bugün sizlere cam gibi berrak bir akvaryum nasıl oluştururuz, neler yapmamız gerekir bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu sayede akvaryuma ve balıklara merak salan dostlarımızı kaybetmemiş oluruz. Haydi başlayalım. Öncelikle suyun berraklaşmasından önce size akvaryum içerisindeki biyolojik döngü hakkında biraz genel bilgi vermek istiyorum. Bu genel bilgileri tam olarak kafamızda oturtabilirsek hem balık ölümlerinin önüne geçmiş oluruz hem de cam gibi akvaryumlar oluşturmanın mantığını kavramış oluruz. Bildiğiniz gibi sizlere daha önce defalarca akvaryumun yaşayan bir sistem olduğunu, bizler görmesek bile suyun içinde, filtrelerde balıklarımızın sağlığı için çalışan bakteriler olduğunu söylemiştim. Azot döngüsü dediğimiz bir sistem içerisinde oluşan bu bakteriler, balık dışkılarının, yem atıklarının ya da bitki kalıntılarının balıklarımız için zararsız hale gelmesini sağlarlar. Aslında hobiciler bulanık suyla ilk tanışması akvaryum kurulum dönemleridir. Pek çok hobici akvaryumu ve balıkları birlikte aldığı için akvaryumu kurar kurmaz balıkları içine atmaktadır. Ancak ortada balıkların ürettiği amonyağa dönüştürecek yararlı bakteri olmadığı için su hızlı bir şekilde bulanıklaşacaktır. Maalesef burada pet shop'ların ticari kaygıdan kaynaklı olarak yanlış yönlendirmeleri de mevcuttur. Çünkü akvaryumla aynı anda alınan balıklar bulanık bir suyun habercisi gibidir. İşte suyun berraklaşmasını sağlayan ilk faktör, akvaryumdaki bu yararlı bakterilerin oluşmasını ve çoğalmasını sağlamaktır. Çünkü bu bakterilerin bir görevi de suyumuzu berraklaştırmak için sürekli suyu süzme işlemi yapmasıdır. Eğer akvaryumda yararlı bakteri yoksa ya da sayısı yeterli değilse suyumuz bulanıklaşmaya başlayacaktır. İlk defa akvaryum kuruyorsak akvaryumda yararlı bakteri olmayacaktır. Bu durumda ya bakteri kültürü ekleyerek ya da bakterisi oturmuş bir akvaryumun filtre sisteminden su alarak kendi bakterilerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Tabi burada bu eklemeleri yapar yapmaz akvaryumumuz hazır demek değildir. Bu eklediğimiz bakterilerin çoğalarak bizim akvaryumumuzun yüküne yetecek seviyeye ulaşması gerekecektir. Tabi burada akvaryum yüküne de değinmek gerekir. Bizim hem filtre sistemimizin hem de bu yararlı bakterilerin bir kapasitesi vardır. Bizler bu kapasitenin üzerine balık koyarsak yine yeterince temizleme yapılamayacaktır ve istediğimiz berrak görüntü ortaya çıkmayacaktır. Bu sebeple akvaryum hacmimize uygun sayıda ve büyüklükte balık koymalıyız. Filtre temizliği yaparken de dikkatli olmakta fayda var. Filtre malzemelerini musluk suyu yerine akvaryumdan alınan suyla yıkayıp bakteri dengesini bozmamalıyız. Aksi takdirde oluşturmak istediğimiz yararlı bakterileri öldürmüş oluruz. Yararlı bakterilerin oluşması ve çalışma sistemini azot döngüsü videosunda anlatmıştım. Detaylı olarak izlemek isterseniz sağ üst köşeye tıklayarak bu videomuzu izleyebilirsiniz. Berrak bir akvaryum için ikinci faktör filtre sisteminde elyaf kullanmaktır. Elyaf yapısından kaynaklı olarak suyun içinde uçuşan minik partikülleri süzerek onların suyun içinde bulanık bir görüntü oluşturmasını engelleyecektir. Bu sebeple filtre sistemimizde biyolojik süngerin yanında elyaf kullanmanızı da tavsiye ederim. Cam gibi bir akvaryum için kullanabileceğimiz bir diğer ürün lav kırığıdır. Lav kırığı üzerindeki gözenekler sayesinde yararlı bakterilere çok güzel bir ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple de lav kırığı kullanarak yararlı bakterilerimize güzel evler hazırlayabiliriz. Lav kırığını ister tabanda kum katmanı şeklinde, isterse de filtre sistemimizde kullanabilirsiniz. Kum demişken akvaryumda kullanılan kum da yararlı bakterilerimiz için güzel bir yuvadır. Tabanda kullandığımız kum suyun oturmasına ve berrak bir akvaryum oluşturmakta faydalı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Akvaryum tabanındaki kumu kesinlikle karıştırmamalıyız. Kumu karıştırmamız iki farklı sorunu ortaya çıkarır. Birincisi kumun karışmasına bağlı olarak suyumuz bulanıklaşır. İkincisi ve daha tehlikelisi ise kumu karıştırdığımız takdirde kumun arasında biriken nitrat bir anda suya karışarak nitrat seviyesini yükseltmekte ve hatta balıklara zarar verebilecek nitrat patlaması dediğimiz olayların gerçekleşmesine sebep olabilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı kum ile oynamamanızı öneririm. Bir diğer yararlı uygulama akvaryumda bitki bulundurmaktır.
Bitkiler akvaryumda azot döngüsünün son aşamasında çıkan nitratı kullanarak sisteme faydalı olmakta ve doğal bir görüntü oluşturmaktadır. Beslediğiniz balığın türüne uygun olarak akvaryumda bitki bulundurabilirsiniz. Bitki demişken bir hatırlatmayı yapmak isterim. Bitkili akvaryumlarda bitkilerin gelişimi için ışık önemlidir. Gereğinden fazla ışık kullanırsak hem camlarımız yosun oluşacaktır hem de suyumuzun içinde serbest halde uçuşan diatome isimli algler bu ışıkları kullanarak çoğalacaklardır. Diatomeler tek hücreli canlılardır. Geçmişte hayvan olarak nitelendirilseler de fotosentez yapabilen kloroplast adlı yapılara sahip oldukları için bir bitkidirler. Aslında bazı akvaryumların yeşil olmasının sebebi de bu diatome isimli alglerdir. Berrak su için bir diğer önemli faktör su değişimidir. Her zaman vurguladığım gibi su değişimi sayesinde akvaryumda nitratı uzaklaştırarak balıklarımız için daha uygun bir su değeri elde etmiş oluruz. Su değişimi yapılmıyorsa ya da bu nitratı kullanabilecek bitkileriniz yoksa nitratı kullanacak yosunlar oluşmaya başlayacaktır. Ayrıca su değişimi sayesinde akvaryuma mineral ilave edildiği için balıklarınızın hareketli, renklerinin parlak ve canlı olduğunu fark edeceksiniz. Su değişiminin bir diğer faydası ise biraz önce de söylediğim gibi yeşil su sorunumuz varsa bu sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır. Yine burada önemli bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Su değişimlerinde suyumuzu iyi bir şekilde hazırlamazsanız yarardan çok zarar görebilirsiniz. Su değişimine dair videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Böylece neden su değişimi yaptığımızı, suyumuzu nasıl hazırlayacağımızı ve balık ölümlerinin önüne nasıl geçeceğimizi bu videomuz sayesinde detaylı olarak öğrenmiş olursunuz. Cam gibi bir akvaryum için yaptığımız bir diğer uygulama cam temizliğidir. Akvaryumumuzun camlarında zamanla bir katman oluşur. Bu katman da bizim net bir görüntü görmemizi engelleyecektir. Yosun gibi gözle net bir şekilde görülmese bile cama içeriden elinizle dokunduğunuzda bu katmanı hissedebilirsiniz. Belirli aralıklarla akvaryum camlarınızın temizliğini de yaparak puslu bir görüntü oluşmasına izin vermemelisiniz. Evet sevgili dostlar, fark ettiğiniz gibi berrak, cam gibi bir akvaryum oluşturmak için yapmamız gereken şey daima filtre sistemimizin iyi olmasından geçmektedir. Eğer akvaryum bakımlarımızı düzenli yaparsak ve yararlı bakterilerimizi üretebilirsek onlar da bizim için cam gibi bir akvaryum oluştururlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi bu videomuzda da sizlere bolca bilgi sundum. Bol bol bilgi olan videolar hazırlamaya devam edeceğim. Videolarımızın daha çok hobiciye ulaşabilmesi adına beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost, arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Bütün evlerdeki balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Mümkün olduğunca bu bilgileri yaymalıyız. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.